Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda bir hediye kodu dağıtacağım. Kullanan ilk 2000 kişi bundan faydalanabilecek. 2000'den sonrası için geçerli olmayacak. Umarım ilk 2000 kişi içine girersiniz. Bir de sezon 4 kahraman ve robotlarla ilgili bilgiler aktaracağım. Açıkçası benim de pek bakma fırsatım olmadı, bu ara yoğunum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Beraber bir inceleme yapacağız. Şimdi sizlere hediye kodunu yazayım şu şekilde. Android kullanıcıları profilden, iOS kullanıcıları da internet sitesine hediye kodunu alabiliyorlar. Şöyle Loj Black Mamba yazıyor. Lens of Jail'in ilk harfleri ve benim nickim Black Mamba büyük harfle boşluk bırakmadan yazarak hediye kodunu kullanabiliyoruz. Şöyle ben kendim de aldım, göstereyim. İşte kodun ödülleri bu şekilde. Şöyle sezon 4'teki önce robotlarla başlayalım. Daha sonra da kahramanlara geçeriz. Daha önce 6 robotumuz vardı biliyorsunuz. 90. seviyeye kadar çıkıyor. Bu arada oyunun sesini biraz kısalım. Evet. Şöyle 90. seviyeye kadar çıkıyor. 3, 4, 5, 6 numaralı robotlar 1-2'de 60'ta kalıyordu. Şimdi 7. ve 8. robotumuz geldi sezon 4'te. 7 numaralının ismi Akrep. Şöyle bir göz atalım. 100. seviyeye kadar çıkıyor. Bir önceki robotlardan farkı ne? %76'lara geliyor saldırı ve savunma. Akrep tetikçilere %76 saldırı savunma veriyor. Fulllediğimiz zaman levelini. Pilot yeteneği de bütün saldırı ve savunmalarda bize %10 SP veriyor. Yani güzel bir etki. Ama yani 100 levele kadar bunu basmaya değer mi? Bana sorarsanız sadece bu yetenek için basacak olanlar için bence değmez. %10 SP evet önemli bir şey ama bunu 100 levele basmakta biraz meziyetli. Çekirdek becerisine geldiğimizde de tutuklamadan bahsetmiyorum. Direkt alt taraftaki savaş moduna geçiyorum. Bütün birliklerin ölümcüllüğünü %37,5 arttırıyor. Güzel bir özellik. Tek başına olsa çok güzel olmayabilirdi ama ekstrasında da nişancılardan her 4 saldırıda ekstra %80 hasar, taktiksel hasar tetikleniyor. Yani nişancılarda bunu eklemesi gerçekten bayağı bir kuvvetlendiriyor keşif birliğimizi. Bence gayet güçlü tetikçiler için. Tetikçi saldırı savunma veriyor zaten. Burada tetikçilere 4 saldırıda bir ekstra %80 hasar veriyor. Haricinde de bütün birliklere %37,5 ölümcüllük veriyor. Dediğim gibi 100 levele çıkan ilk robotlar bunlar. 100 level yaptığımızda yine pilot becerimizi kazanıyoruz. Burası yine çekirdek evrimleriyle gelişiyor. Bunları daha önceki videolarda anlatmıştım. Hatırlamayan arkadaşlar için tekrardan hatırlatmış olalım. Diğer robotumuza geçiyoruz. 8 numaralı robotumuz. İsmi Halo. Burada da yine aynı şekilde 100'e çıkıyor. Bombacı saldırı savunma %76. Daha önce %76 vermiyordu biliyorsunuz. Pilot yeteneğine geldiğimizde seviyeyi fullledik mi? Yani 160.000 rally kapasitesi veriyor. Bana sorarsanız bayağı etkili bir yetenek. Şimdi şöyle sadece keşif kapasitesi veren vardı robotumuz. Şuradaki göstereyim. 5 numaralı robot 2 saat boyunca 11.250 keşif kapasitesi. Bu da bayağı güçlü. Ben kullanıyorum ve fazlasıyla işime de yarıyor. Burada da rally kapasitemizi arttırıyoruz. 160.000 iyi bir sayı. Bence önemli bir yetenek. Burada örnek veriyorum, bu robotu kullanmayacak, çekirdek basmayacak bile olsak bu yeteneğe ihtiyaç duyacağız. Tıpkı şunun gibi, ben mesela şurada bakın bu robotu geliştiriyorum sadece şu yeteneği için. Bu da bayağı faydalı oluyor. Mesela bunu geçiş yapmadım. İşte çünkü burada 2 saat %6 saldırı veriyordu. Yani bunların hepsi tabii ekstra güç. Ama dediğim gibi ben daha faydalı olabilecek olanları söylüyorum. Burası bayağı işimize yarayacak bir şey. Rallilerde, savunmalarda 160.000 ekstra. Yani 160.000 seviye 5 asker katılsa rallimize ya da garnizonumuza bayağı bir güç sağlar. Burada da yine bombacı saldırı savunma dedik. %76 seviye 100'e çıkardığımızda çekirdek becerisine geliyoruz.
Yine bütün birliklerin ölümcüllüğünü %30 arttırıyor. Bombacılarda her 5 saldırıda bir aldığımız hasarı %25 azaltır ve bombacı ölümcüllüğünü 2 tur boyunca %50 arttırıyor. Yani bu biraz sanki bombacılara karşı bir yetenek olmuş. Yani çünkü bombacılara karşı her 5 saldırıda tüm birliğimizi %25 koruyor. Yani işte 1000 vuracaksa 750 vuruyor bütün birliğe gibi. Ekstradan da bombacılarımızın ölümcüllüğünü 2 tur boyunca %50 arttırıyor. Çekirdek becerisine çok ekstra güçlü diyemem. Ama dediğim gibi pilot yeteneği bence bayağı güçlü. Benim buradaki önerim eğer sezon 4 robot geliştirecekseniz bu Halo robotunun şu yeteneğini geliştirip kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer şunu mesela tetikçi bunu kullanıyorsak 90 seviye %65, yani bunu geliştirip şu %76'ları kullanabiliriz. Ama yine de pilot beceri için dediğim gibi bunun geliştirilmesini tavsiye ediyorum. Aktif olarak savaşta kullanacaksak da tabii ki 7 numaralı tetikçi robotu tavsiye ediyorum. Bu da kahramanlarımızı nasıl dizayn ettiğimizle birlikte değişebilir. Genelde tetikçilere daha fazla önem verildiği için bu şekilde konuşuyorum. Ama oyunu bilmeyen bazı arkadaşlarımız belki de bombacı kahramana ekstra yüklendi ve cephaneye, define, kitaplık olabilir. O zaman tabii bu hem savaşta hem şeyde iki türlü de işine yarayabilir. Bunlar başka bir videonun konusu. Bunların hepsini anlatacağım. Ben bunu kullanmaya devam edeceğim. Hem bombacı hem tetikçiye %65 veriyor. Ayrıca burada tetikçi ve bombacılara da %25 ölümcüllük veriyor. Şimdilik işimi görüyor. Bunun yeteneğini, pilot yeteneğini fullleyip kullanacağım. Sonrasına bakacağım. Burada da eski kalkanlı Euro'muz var. Bunu da anlatmıştık, hatırlarsınız. Şöyle kahramanlara geçiyorum. Yani sezon 4 kahramanlar işi biraz değiştirdi. Neden? Şimdi VIP 12'ye kadar biliyorsunuz Phoenix ve Tyron'ımız var. Özellikle Tyron VIP 12'de alınıyor. Ben de Tyron'ı kullanmıyorum. Bu zamana kadar sezon 3'ün sonuna kadar, yani 4'e geçene kadar Tyron en güçlü kalkanlıydı ama artık değil. Neden? Çünkü yeni bir kalkanlımız var. Ben de hatta onu geliştirmeye başladım ilk önce. Şöyle geliyorum. 4. sezonda kurtarıcı Zoltan isimli kahramanımız. Bakın şöyle maksimum seviyesine baktığımızda kalkanlı saldırı savunmayı 388.5 veriyor. Bayağı yüksek bir sayı bu da. Çünkü bakın bu zamana kadarki en güçlü hero'muz Tyron'da bile %304'te kalıyordu. Tabii Tyron'un yetenekleri güzel. Yine kullanılabilir ama artık mesela Phoenix yani birazcık geri planda kalacak. Belki ikinci, üçüncü kol olarak kullanılabilir. Çünkü %273 düşük. Ki ben bu sezonda da Shaming'i fulllemiştim. İşte özel ekipmanları vesaire bunların geliştirdim. Shaming'i de aynı şekilde geliştirip %304 ile bunu kullanıyordum. Bu sezona geçtiğimizde dediğim gibi artık Tyron'da, Phoenix'te biraz geride kalmış olacak. Böyle %388.5'u almış olacağız. Özel ekipmanında yine tutuklamayı geçiyorum alt tarafta. Savunma sırasında defanslarımızı arttırıyor. Garnizonda kullanırsak. Bunu daha önce bahsetmiştim, garnizonu. Yeteneklerine geliyoruz. Yine tutuklama tarafını geçtim. Şöyle tur içinde çizgi numarası 4 katı olduğunda, 4'ün katı olduğunda tüm birliklerin hasarını %80 azaltıyor o tur için. Yeteneği fulllediğimizde %80. Yani güzel. 4 turda bir tüm birliğe %80 daha az hasar aldırıyor. Güzel bir yetenek. Kesinlikle faydalı. İkinci yeteneğimize geliyoruz. Kalkan taşıyıcıların hasarını %100 arttırıyor. Yani normalde kalkan taşıyıcılarından pek hasar beklemeyiz ama yani çok kötü değil. Ortalama bir yetenek diyeyim. Kalkan taşıyıcılarına %100 hasar katıyor. Kalkanlarda genelde biz SP savunmaya önem veriyoruz. Ama yani dediğim gibi çok kötü demem. Ortalama bir yetenek. Ama tabii şu üstteki kadar faydalı değil. En alt yeteneğe geldiğimizde de kalkan taşıyıcıları her saldırı aldıklarında düşmana karşı taktiksel hasar veriyor. Bu sezonda en çok geçen kelime de taktiksel saldırı, taktiksel hasar bu arada. Yani burada da şöyle bir şey var. Kalkanlarımız çok fazla hasar alıyor biliyorsunuz. Önden savaştıkları için. Bir savaşta da en çok kalkanlı kaybediyoruz. Kayıp olarak. Şimdi burada ne oluyor? Aldığımız hasara göre karşı misilleme yapıp %30'a kadar hasar veriyor. Bence bayağı etkili bir yetenek. Kalkanla zaten çok fazla hasar alıyor.
Bu yeteneğimizde 1 ve 3. yetenek ekstra güçlü diyebilirim bence. İyi yetenekler. 2 de ortalama seviyede. Ama kahramanın geneline bakarsak tabii ki bu zamana kadarki en iyi kalkanlı kahramanımız olacak. Burası da bahsettik. Özel ekipmanına bahsettik. Hemen şuradan bu sezon yeni gelen diğer kahramanlara bakıyoruz. Bu arada bunu nereden alacağız? Günlük tekliflerden Hero'nun ilk 10 parçasını çıkartabiliyoruz tek seferde. 2 bombacı ve bir tetikçimiz var yeni gelen. Bombacımız, ilk bomba Hayalet Ninja. İsminin devamını okumuyorum, biraz uzun. Şöyle bunu da nereden alacağız? Takviye çarkımıza gelecek yakında. Takviye çarkından alacağımız bombacı yine bu zamana kadarki en güçlü bombacı. Neden? Yine %388.5 veriyor. Şöyle göstereyim. Bakın şurada fısıltımız var. Maksimum 304.74'tü. Şimdi geldik. Bonusları zaten yıldızı fullediğinde yüksek. Bunu almadığım için özel yeteneği görünmüyor. Bunların açıkçası daha önce bana bundan bir aydan fazla oldu sanırım. Kahramanların ve robotların tüm bilgileri bana atılmıştı. Ama maalesef vaktim olmadığı için video çekememiştim. Şimdi onlara bakıp tekrar sadece özel yeteneği için, özel silahı için uğraşmak istemiyorum. Zaten orada rahatlıkla kendiniz yorumlayabilirsiniz. Evet, niteliğinden bahsettik. Yeteneklere geldik. Şöyle tüm birliklerimiz temel saldırı yaparken %25 kritik kazanıyor ve bunun en üst yetenek olması bence aşırı önemli. Birbirimizin rallisine katılırken de bunu kullanacağız. Yani %25 kritik bayağı güçlü. Yeteneği fulllediğimiz zaman bir de takviye çarkı çoğu kişinin fullleyebileceği bir hero olacak. Dediğim gibi etkili bir yetenek, hem rallide hem bireyselde güzel bir şey. %25 şansla her saldırıda kritik şansı veriyor. Yani 4 vuruşta bir kritik vuracağız. Bence gayet etkili bir yetenek. İkinci yeteneğe geliyoruz. Tüm birliklerimiz temel saldırıdan kaçınma %20 veriyor. Ya buna benzer yetenekler daha önce de vardı. Bu zaten her türlü iyi bir yetenek. Düşmanın temel saldırısını %20 doçluyor, işte mis attırıyor gibi terimler de kullanılır diğer oyunlarda. Sersemletiyor gibi benzer şeyler ama tabii hepsinin bağışıklığı farklı olduğu için ismi bu şekilde geçiyor. Güzel bir yetenek, yine etkili. Kesinlikle ilk 2 yeteneğine çok iyi diyorum. 3. yeteneğe geldiğimizde her iki temel saldırıda bombacı ekstra bir temel saldırı başlatarak %100 hasar veriyor. Yani yine çok iyi bir yetenek. Takviye çarkına gelen bir kahraman için ekstra güçlü bir kahraman olarak yorumladım ben bu hero'yu. Hayalet Ninja. Elmaslarımızı takviye çarkına saklayarak bu hero'yu fulllemeyi tavsiye ediyorum. 3. kahramanımız Sihirli Nişancı. Yine şurada %388.5 veriyor. Güçlü bir bombacı. Ayrıyetten de burada bakın özel yeteneği yıldızı fulllediğimizde %15 saldırı veriyor. Bu paketten alınıyor. Kristal dükkandan parçalarını tamamlayabilirsiniz. Şurada %15 saldırıyı sahada olmasa dahi kullanabiliyoruz. Daha önce bu tarz hero'lardan bahsettik. İşte Phoenix gördüğünüz gibi saldırı %15. Veronica SP veriyor 15. Daha sonra Tyron'da vardı. Mesela şu an bu %6. Ben bunu bilerek 2 yıldız yaptım. Şunu kullanabilmek için. Sahada olmasa bile bu bonusu aktifleşmiş oluyor. Yine burada ekstra yeteneği olan kahraman bu. 2 bombacı arasında kalırsak performans fiyat olarak baktığımızda tabii ki Hayalet Ninja'yı seçiyorum ben. Daha az bir uğraşla elde edebileceğiz. Şurada %15 ekstra bonus için bu hero da tabii kullanılabilir. Yeteneklerine gelelim. Tüm birimlerimizin hasarını %25 arttırıyor. Daha önceden de olan bir yetenekti zaten biliyorsunuz. Güzel bir yetenek. %25 tüm birimlere etkiliyor. Bombacılar her turda ekstra %50 hasar veriyor. Şimdi burada diğer hero'ya dönüp şu yeteneğe bakıyoruz. Bombacılarımız 2 saldırıda bir, temel saldırıda bir %100 hasar veriyordu burada. Buraya geldiğimizde her turda %50 veriyor. Yani bana sorarsanız yaklaşık olarak aynı şeye denk geliyor. Güzel bir yetenek yine. Bombacılar için gücünü arttıracak. 3. yeteneğe geliyoruz. Bombacıların atağını %6, defansını %3 arttırır diyor. Alt tarafta da burada bir çeviri hatası var. Birlik saldırısını %30, savunmasını %15 arttırır diyor. Yani eğer bu sadece bombacılar içinse, ki bence öyle, birliğin tamamına %30 saldırı %15 savunma
koymaları biraz absürt olur. Diğer kahramanlara göre aşırı güçlü olacağı için. Bunu şimdi dediğim gibi üstte yazan yazı gibi bombacı saldırı ve savunması olarak değerlendiriyorum. Güzel bir yetenek. Yani işimize görür. Ama eğer bu alttaki gibi tüm birliğin saldırı ve savunmasını arttırıyorsa yani çok ekstra bir yetenek, güçlü oluyor. Dediğim gibi iki bombacı arasında bakarsak ikisi de gayet güçlü. Yaklaşık olarak aynı. Şurada bir ekstra %15'imiz var. Dördüncü kahramanımıza geçiyoruz. Şuradan tekrar açayım. Bu tetikçi kahramanımız Cehennem Savaşçısı Drake. Yine saldırı savunma 388.5 veriyor. Yeteneklerine geldiğimizde de bu arada bunlar bu zamana kadar dediğim gibi en yüksek savaş bonusları. Bunları artık tekrar söylemiyorum. Yeteneklere geldik. Şurada tur numarası 3'ün katı olduğunda turun sonunda ekstra bir taktiksel saldırıyla hedefe %110 hasar veriyor. Yani tetikçiler için bayağı yüksek hasar vermemizi sağlayacak bir yetenek. Güzel bir yetenek. Yani 3. turda turun 3. turun hasarını vuruyor. Ekstradan taktiksel saldırıyla %110 daha vuruyor. Yani daha turda vurduğundan daha da fazla vuruyor. Bayağı hasarı arttıracak tetikçiler için önemli bir yetenek. İkinci yeteneğe geliyoruz. Yani %50 ihtimalle düşmanın hasarını %40 azaltıyor. Bu da güzel bir yetenek. 2 turda bir hasarı %40 azaltacak diyelim %50 olarak hesapladığımızda. Fena değil. İşimizi görecek bir yetenek. Üçüncü yeteneğe geliyoruz. Burada bakın tüm birliğin saldırı ve ölümcüllüğünü arttırıyor. %14'ü 12. Genelde bunları ortalama 25 civarında tutuyorlar. Burada mesela direkt birliğe veriyor. Bir önceki yetenek dediğim gibi çeviri hatası olabilir. Evet, genel özete bakarsak arkadaşlar sezon 4'teki kahramanları yani bir kalkan, bir bomba, bir tetikçi açmak zorundayız. Yani bunlar sizin tercihinize bırakıyorum. Şu %15 önemli. Ama takviye çarkıyla bunu açmayı tercih edeceğim ben. Kendim yapacağım şeyi söyleyeyim size. Kalkanlıyı fullledikten sonra aynı zamanda bunu da tutuklamada da kullanacağım. Shaming ile beraber. Takviye çarkından Hayalet Ninja ve Cehennem Savaşçısı Drake'i de fullleyeceğim. Bak size demiştim bunu mesela Sezar'ı hala kullanmıyorum. Bu Hero'nun tek bir getirisi var. Eski sezondan da bir şey söylemiş olayım. Şu yeteneği yani yeniden canlanma veriyor %20. Savaşı kazanıp kaybetmeye etkiliyor. Rallilerde de bayağı önemli oluyor. Özellikle işte 1.200.000'e 1.200.000 asker kapışırken ciddi manada etkisi oluyor. Ben bunu yani de support bir hero olarak değerlendiriyorum. Bu yüzden hala daha açmadım gördüğünüz gibi. Robotlara geldiğimizde de yani ben 7 ve 8. robota şu an yüklenmeyeceğim. Ama şu yetenek için daha sonrasında bunu yüksek ihtimalle geliştiririm. Dediğim gibi 160.000 ciddi bir sayı, bayağı bir kapasite sağlayacaktır bize. Şurada yani bu sadece keşif kapasitesi, öbürü rally kapasitesi. Şuradaki 11.250 bile inanılmaz işime yaradı bu zamana kadar. Rally'deki 160.000 de eminim ki fazlasıyla işimize yarayacaktır. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Umarım hediye koduyla da ilk 2000 kişi içine girip ödüllerinizi alırsınız. Umarım faydalı bir video olmuştur.